Herkese merhaba Shift izleyenleri. Şu anda arkamda bir sürü Egea görüyorsunuz. Bunlar dizel otomatik Egea'lar ama asıl konumuz bu değil. Şimdi sizlerle beraber bu aracı alıp Çanakkale'ye yola çıkacağım. Ardından da sizlerle hibrit Egea'ya göz atacağız. Gelin başlayalım. Ve arkadaşlar merak ettiğimiz aracın şu anda başındayız. Ben buraya kadar normal bir Fiat Egea ile beraber geldim. Ancak şu anki Egea'nın üstünde hibrit logosu var ve ben de ilk defa burada otelimizin önünde karşılaştım. Şu anda Çanakkale'deyim. Gün batımındayız ve burada birçok Fiat Egea var. Biraz rüzgar olabilir. Şuradaki köpek dostumuz da biraz havlıyor. Ancak Fiat Egea zaten vardı. Yenilenmişti. Çok seviyorduk. Peki bu sefer ne değişti? Ben buradaki teknolojiyi size çok basit bir şekilde anlatacağım. İncelemesini İstanbul'da gerçekleştireceğiz ama hibrit bir Egea hem Fiat için hem de artık bizim için önemli olabilir. Çünkü hibrit bir Egea bize hem teknolojiyi sunacak hem de sunmuş olduğu detaylar arasında daha az yakıt tüketimi var. Yoldayken yakıt tabelasına baktım. Bu video çekildiği an itibariyle 1 litre benzin 24 liraydı arkadaşlar. Bundan dolayı biraz sonra anlatacağım şeyler önemli. Hibrit teknolojisi artık Fiat Egea'nın da içerisinde bulunuyor. Peki bu ne manaya geliyor? Biliyorsunuz önceden Fiat Egea modelleri, yani bu modellerin içerisinde sadece içten yanmalı bir motor vardı ve karşımıza benzin tüketen bir motor çıkmıştı. Ancak bu sefer durum böyle değil. Artık bu aracın içerisinde hem elektrikli bir motorumuz bulunuyor hem de benzinli bir motorumuz bulunuyor. Peki soru şu olabilir. Furkan, neden benzinli bir motoru bu arabanın içerisine koyduktan sonra bir de elektrikli motor koydular? Bunu bilmeyenler için anlatmak istiyorum. İçten yanmalı motora elektrikli motor yardım ediyor ve buradaki elektrikli motor aslında çok büyük değil. Ben biraz sonra size hem içten yanmalı motorun teknolojilerinden bahsedeceğim hem de elektrikli motorun teknolojilerinden bahsedeceğim ama önce bir mantığı anlamanızı istiyorum. Bu araç kalkış anında ve ilk çalışma anında tamamen sessiz bir şekilde çalışıyor. Bu aracın içerisindeki elektrik motoru 25-30 kilometreye kadar çalışıyor ve sizin kalkış anındaki o yüksek yakıt tüketiminizi engelliyor. 30 kilometreden sonra da artık devreye içten yanmalı motor giriyor ve sizi yüksek hızlara bu motor ulaştırıyor. Tabii ki bu içten yanmalı motor her zaman çalışırken sadece kalkış anında çalışan bir elektrikli motora mı sahibiz? Hayır, bu elektrikli motor gerektiği yerlerde bizlere destek oluyor ve bizim içten yanmalı motorumuzun daha az benzin tüketmesini sağlıyor. Artık buradaki Fiat Egea diğer içten yanmalı Egea'lara göre daha az yakıt tüketimi gerçekleştirecek. Hepimiz biliyoruz, İstanbul'da çoğu taksi Fiat Egea'lardan oluşuyor. Eğer böyle bir modeli tercih ederlerse kalkış anlarında daha az yakıt tüketimi yapacakları için ne yapacaklar? Benzin depoları daha kısa bir süre içerisinde boşalmış olacak. Şimdi buradaki konu şu. Furkan, ben bu aracı prize takacak mıyım? Bu araçla İstanbul'dan buradaki otele Çanakkale'ye geldiğimde prize takma ihtiyacı duyacak mıyım diye bir soru da soracaksanız hayır. Bakın, bu araç plug-in bir hibrit değil. Bu araç ne yapıyor? İki farklı şekilde içerisindeki bataryasını doldurabiliyor. Bu batarya dolumu nedir? Kinetik enerjinin elektriğe dönüştürülmesi. Biz frene basarken ya da yokuş aşağıya doğru giderken buradaki araç direkt olarak bataryasını doldurabiliyor. Ya da siz 100 km hızla, 150 km hızla fark etmez yolda giderken bu içerideki motor bir jeneratör gibi davranarak tekrar bataryasını doldurabiliyor. Yani sizlerin içerisindeki bataryayı herhangi bir şekilde doldurmanıza gerek kalmadan siz fren yapmış olduğunuzda bakın şurada görmüş olduğunuz balatalar ısınıyor. Kinetik enerjiyi ısıya çeviriyorsunuz ama artık elektriğe çevirerek daha verimli bir şekilde buradaki Egea Cross'u kullanabiliyorsunuz. Tabii ki şu anda benim elimdeki araç sadece Egea Cross Wagon'u da kullanabilirsiniz. Direkt sedan modeli de kullanabilirsiniz. Sizler istediğiniz aracı satın alabileceksiniz. Satın almak demişken fiyattan da bahsetmem gerekiyor. Arkadaşlar, bu araçlar zaten satıştaydı. Yani siz bir Egea satın almak istediğinizde Cross alabilirdiniz, Cross Wagon alabilirdiniz ve bunu kendi içerisinde farklı paketler halinde satın alabilirdiniz. Peki ne oldu? Artık bu araçların her bir pakette değişiklik göstermek üzere 30-40 bin lira daha fazlasını vererek Fiat Egea'nın hibrit modellerine sahip olabileceksiniz. Ve sıradaki soru da şu. Furkan, buna değecek mi? Ben 50 bin TL fazla verdiğimde yakıt tüketiminin azalmış olması bana bir şey katacak mı diye soracak olursanız evet, bu soruyu ben Fiat'a sordum. Dedim ki
Ya neden alayım? 50.000 TL'yi, 40.000 TL'yi ben neden sizlerin aracına fazladan vereyim? Bunu ben takipçilerime anlatmak istiyorum dedim. Onlar da şöyle mantıklı bir cevap verdi. Çok farazi bir şekilde örnek vermek gerekirse, eğer bu araç içerisindeki hibrit motor sayesinde 1 litrelik bir tasarruf gerçekleştirirse 30 bin liralık tasarrufu 100 bin kilometrede gerçekleştirebiliyor. Yani siz bu aracı alıp uzun yıllar kullanmak istiyorsanız hibrit motor sayesinde uzun dönem içerisinde fazladan vermiş olduğunuz ücreti geri alıyorsunuz. Şimdi biraz çok fazla konuştum. Yapmam gereken şey aslında ne olacak? Sizlere teknik detaylardan bahsetmek. Bu aracın içerisine baktığımızda 1.5 T4 Firefly motoru görebiliyoruz. Turbo benzinli bir motordan bahsediyorum sizlere ve 7 ileri şanzıman kullanılıyor. Bu Fiat'ta ilk kez kullanılıyor ve ıslak şanzımandan bahsediyoruz ki şanzıman diyemeyen bir adamım. Evet, bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ayrıca bunun yanı sıra 15 kW gücünde elektrik motoru da bu şanzımanın içerisinde bulunuyor. 48 voltluk batarya da bu aracın içerisinde tabana yayılmış bir şekilde bizleri karşılıyor. 12 voltluk elektrik motoru da benzinden elektriğe geçerken hissetmemeniz için kullanılıyor. Yani iki farklı motoru bu aracın içerisinde görebiliyoruz. Peki ortalama yakıt tüketimi nedir diye soracak olursanız bana verilen detaylarda 4 silindirli motor 130 beygir gücünde ve 5 litre yakıt tüketimi gerçekleştirebiliyor. Tabii ki bunlar tamamen fabrika verileri, gerçek hayatta değişkenlik gösterebilir. 8.6 saniyede hızlanabiliyoruz. 209 kilometreye de ulaşabiliyoruz. Sadece içten yanmalı motor değil, diğer motor hakkında da bilgi vermek isterim. Bu aracın içerisindeki hibrit güç ünitesi 15 kW gücünde demiştim. 55 Nm torku üretebiliyor. Direkt olarak tekerleklerde olan bir hibrit güç ünitesinden bahsediyoruz. Bu da herhangi bir şekilde enerjinin kaybolmaması ve daha fazla verimlilik manasına geliyor. Direkt olarak tekerleklerde olan bu güç ünitesinde batarya gücünü soracak olursanız, yani boyutundan bahsediyorum, 0.77 kW olduğunu söyleyeyim. Şu soruyu kesinlikle soracağınızı biliyordum. Bu batarya aracın içerisinde bulunuyorsa bagajda herhangi bir yer eksilmesi var mı? Hemen kendim göstermek istiyorum. Hayır, yok, çünkü dediğim gibi tabanın altına yayılmış bir sizlere araçtan bahsediyorum. Herhangi bir değişiklik var mı içerisinde diye merak ediyorsanız hayır, yok. Hemen şöyle içerisini göstereyim. Yani biraz benim burada çekim ekipmanlarım var. Özür dilerim, toplamayı unuttum. Ama içerideki detaylara bakmış olduğunuz zaman herhangi bir şekilde Fiat Egea modelinde değişiklik olduğunu göremiyorsunuz. Paketler konusunda Furkan bir değişiklik var mı diye merak edecek olsanız hayır. Şu anda da göstermiş olduğum gibi sadece var olan Fiat Egea modellerinin üzerine bizler için ne yapılmış? Hibrit model eklenmiş. Buradaki 40 bin lirayı, 50 bin lirayı vermek sizlere kalmış. Arkadaşlar biraz saçım başım dağılmış gibi duruyor. Bunun farkındayım ama gerçekten akşama kadar biraz çalışmak zorunda kaldık. Peki bu çalışma nasıl oldu? Bu araçla değil, otomatik bir Egea ile İstanbul'dan Çanakkale'ye geldim. Evet, yanlış duymadınız, artık otomatik bir Egea da Türkiye'de satışta. Zaten şu anda satın almak isteyenler gidip showroomlarda bu konu hakkında bilgi alabilirler. Ben arkamdaki hibrit aracı burada kullandım ve şöyle bir deneyim söylemek istiyorum. Bilmeyenler için söyleyeyim. Ben 1.0 115 beygir gücünde 3 silindirli bir Golf 8'e sahibim. Bu aracı iyi kullandığımda şehir dışında 4.7 litre yakıyor. Trafikte de 6-7 litre yaktığını gördüm. Şimdi konu şu. Ben hibrit araca geçmeli miyim? Bu konu aslında biraz sizlerle alakalı bir konu. Ben yeni bir teknoloji kullanmak istiyorum. Şehir içerisinde çok fazla araç kullanıyorum diyorsanız kesinlikle hibrit bir araca geçmeniz gerekiyor. Ben genelde aracı şehir içerisinde kullanıyorum ama yani aradaki farkı ödememe gerekecek kadar bir araç kullanmıyorum. Yani bir taksi şoförü olsaydım ve aracı 100 bin kilometreden 150 bin kilometreden fazla kullanacak olsaydım bir Fiat showroomuna gider konu hakkında bilgi alırdım. Ben genelde sizlerin karşısına telefon incelemeleriyle ve farklı incelemelerle çıkıyordum. Ancak bu sefer çok farklı bir teknoloji olan hibrit teknolojisini sizlere anlatmış oldum. Eğer herhangi bir bilgi yanlışlığı varsa şimdiden kusura bakmayın ama şunu söylemek istiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani artık TOG geliyor, elektrikli otomobiller geliyor, hibrit otomobiller de artık pazar payının %10'unu %15'ini alıyor. Özellikle Toyota bu konuda bayağı bir önde giderken Fiat da yerinde durmamış ve böyle bir detayı bizlerin karşısına çıkartmış. Sizlerin de fikirlerini merak ediyorum. Bu arada Fiat şunu söylüyor, biz ulaşılabilir bir arabayız. Bakın, zam geldi, doğru, ama biz hala ulaşılabilirlik seviyemizi korumaya çalışıyoruz. Misyonumuzda herhangi bir şekilde herhangi bir detay kaybetmedik diyor. Artık çok fazla konuştum. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.